bu Lilith gökyüzünde transitte Venüs'le birleşirse abo sipere yatın, tamam mı? Kesin Elon Musk açıklama yapacak. Venüs Lilith'le birleşirse skandal para haberleri, tweetler, para ile ilgili entrikalar, aklınıza gelecek bütün entrika türlerini para ile ilgili birleştirin, koyun ortaya. Elon Musk'tan mesaj bekle ya da CZ mesaj atar. Asteroidlerden bahsedeceğim size biraz. Bizim ilgilendiğimiz asteroidlerden, özellikle Chiron ve Lilith burada çok önemsiyoruz. Ondan sonra Lilith entrika, şeytan arketipi, plütoniktir ve Sedna. Bu ikisi çok kötücül, çok şeytani, Plüto'dan beter yani. Hani Plüto'ya dersin ki melaike. Bir gezegen bizden uzaklaştıkça arkadaşlar, Güneş sisteminden uzaklaştıkça tesir alanı büyür, genişler, yavaşlar ama çok şiddetlenir. Yani piyasayı yönetmeye başlar. Şimdi arkadaşlar astro trading'i çok iyi anlamanız lazım. Bu gece zurnanın zurt dediği yerleri anlamanız lazım. Bu gece son. Yani bu gece anlamanız lazım. Arkadaşlar biz trading yaparken bir global etkilere bakıyoruz, tamam mı? Yani piyasadaki trend akışına bakıyoruz. Chiron neydi? Yaralanmak, şifa, şifalanmak, hasta olmak. Finansal astrolojide çok önemli. Herhangi bir arketip gökyüzünde veya natal haritada Chiron'un üstünden geçerse veya Chiron'la kavuşursa veya Chiron'a kare yaparsa indirir aşağıya, onu söyleyeyim. Çatır çatır indirir aşağıya. Chiron'a bastı, çat 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 indirdi aşağıya. Sonra da Neptün'e bastı, çat 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 tamamen indirdi. Bakın gökyüzünde Satürn, Jüpiter, bu ikisi Lord, tamam mı? Bunlar trend belirler, trend başlatır, trend sonlandırır. Retro dönemlerde piyasa ivmeyi düşürür aşağı. Çünkü piyasayı büyüten şey Jüpiter. Arkadaşlar elektronik arsa çıktı değil mi? Nedir? Metaverse. Değil mi? Elektronik arsa çıktı. Ya, inanılacak gibi değil mi? Yani elektronik gıda çıktı abi. Adamlar eti elektronik yapmayı düşünüyorlar. Lilith şeytandır. Dolayısıyla ikisi birlikte olduğunda bu nizam, şeytan birlikte yol alamazlar. Bu Satürn bunu yer. Pluto, Lilith. İkisi birlikte olduğunda ikisi de şeytandır. Bu çift katmerli, kaşarlı şeytan. Hani demek o zaman çok feci. Yani Pluto, Lilith 7. evindeyse senin karşında sürekli şeytani insanlar var ve sana saldırıyorlar anlamında. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Şimdi bu gece biraz asteroidlerden bahsedeceğim size biraz. Bizim ilgilendiğimiz asteroidlerden, özellikle Chiron ve Lilith burada çok önemsiyoruz. Bunların kavuşumları, şu ikisini çok önemsiyoruz. Vesta, Ceres'i de önemsiyoruz ama şu iki tanesi çok daha önemli. Bu ikisinden daha önemli. Önce asteroidler konusunu bir anlayalım. Sıralarsak eğer Samanyolu galaksisini, Güneş burada, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Ceres, Vesta, Chiron gibi şeyler, bunlar bu asteroid kuşağında, yani Mars'la Jüpiter'in arasında yer alıyorlar. Bir diğer efsaneye göre bu asteroid kuşağı Dünya'dan kopan bir parça nedeniyle oluştu. Burada enteresan bir şekilde bazı asteroidlerin numarası var, sadece adı bile yok. Ama çok büyük efsaneleri var vesaire vesaire. Biz finansal astroloji daha çok Ceres, Vesta, yani bunlar finansal arketiptir. Ceres Jüpiteryendir. Jüpiter'in küçüğü gibi veya biraz hani bereket arketipidir. Ondan sonra Lilith entrika, şeytan arketipi, plütoniktir. Mesela Lilith'in Transneptünyan kuşağında arkadaşlar temsilcisi var. O da Eris ve Sedna. Bu ikisi çok kötücül, çok şeytani, Plüto'dan beter yani. Hani Plüto'ya dersin ki melaike. Bir gezegen bizden uzaklaştıkça arkadaşlar, Güneş sisteminden uzaklaştıkça tesir alanı büyür, genişler, yavaşlar ama çok şiddetlenir. Yani piyasayı yönetmeye başlar ve piyasa üzerine çok büyük etkisi kazanır. Gökyüzü takviminde bir de geçen ders çok güzel bir soru soran arkadaşınız olmuş. Soruyu ben sonradan gördüm.
Dersi kaydetmeye çalışıyordum. Bir baktım süper soru. O aklımda hala. Cevaplayacağım. Arkadaşınız diyor ki hocam biz şu an Ethereum'a mı bakıyoruz? Yani Ethereum bu diyor, bu takvim diyor. Ethereum'un takvimi mi? Bitcoin'in takvimi mi? Yoksa diyor bu ne takvimi yani? Neyin takvimi? Çok güzel soru. Şimdi arkadaşlar Astro Trading'i çok iyi anlamanız lazım. Bu gece zurnanın zurt dediği yerleri anlamanız lazım. Bu gece son. Yani bu gece anlamanız lazım. Şöyle ki kafaya oturtun. Arkadaşlar biz trading yaparken bir global etkilere bakıyoruz, tamam mı? Yani piyasadaki trend akışına bakıyoruz. Yani gökyüzü transit pozisyonlara. O bu takvim. Yani gökyüzündeki pozisyonları kırmızı, yeşil, mavi diye ayırdım ben. Sen bu takvime bakarken bilinçli bir şekilde şu gözle bakman gerekiyor. Ben şu anda kırmızı bir etkinin içine giriyorum ve piyasa yükseliyor. Kırmızı etki var önünde. Aşağı inebiliriz. Çünkü neden? Zaten yükseliyor. Düzeltme gerekli. Yani trend dönüşümü olacak orada. Yani piyasa o kırmızı etkinin içinde trend koruyor. Kırmızı ya da yeşil etkinin içinde trendi tersine çeviriyor. Sonra tekrar yukarı doğru çıkıyor. Tekrar iniyor. Yani sen şu anda evet kırmızı etkilerden konuşuyoruz. İşte diyoruz kırmızı etkinin içinde çöküyor. Çünkü kriptoları şu an birebir etkiliyor piyasa. Bakın kırmızı etkilerin içinde hep çöküş geldi bakın. Yeşilde de yukarı doğru çıkış geldi. Şu anda böyle ama çünkü riskli kategoride kriptolar. Şu anda altın onsunu da etkiliyor bu takvim. Dolar indeks yukarı çıkarsa her şey aşağı iner. Dolar indeks aşağı inerse her şey yukarı çıkar. Teorisini bilmek zorundasınız. Şimdi benden teoriyi öğreneceksiniz. Birbirinize öğreteceksiniz. Her gün tecrübe elde edeceksiniz. Tecrübe paylaşacaksın. Bazen bilemeyeceksiniz. Terste kalacaksınız. Terste kalınca ne yapmanız gerektiğini de orada hep birlikte çözeceğiz yani. Burada durumu göreceksiniz yani. Bu işi sıkı tutun. Öğrenin. Sonra da bunu tecrübe haline getirin. Satürn'ü burada gördük. Bakın Şiron'u gördük. Bakın Şiron neydi? Yaralanmak, şifa, şifalanmak, hasta olmak. Şiron. Finansal astrolojide çok önemli. Herhangi bir arketip gökyüzünde veya natal haritada Şiron'un üstünden geçerse veya Şiron'la kavuşursa veya Şiron'a kare yaparsa indirir aşağıya, onu söyleyeyim. Çatır çatır indirir aşağıya. Şiron'a bastı, çat 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 indirdi aşağı. Sonra da Neptün'e bastı. Çat 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 tamamen indirdi. Bir nevi Bitcoin'in fişini çektiler. Bakın gökyüzünde Satürn, Jüpiter, bu ikisi Lord. Tamam mı? Bunlar trend belirler, trend başlatır, trend sonlandırır. Uranüs gökyüzünde. Uranüs faktörleri, Plüto faktörleri, Neptün faktörleri. Bunlar da daha öte gezegen olduğu için, daha yavaş gezegen olduğu için. Yani bir gezegen ne kadar yavaşsa o kadar etkisi geç ama uzun sürer. Yay burcu ya da Aslan burcu gibi temalara girerse, ateş grupları, ateş burçlarına tesir ederse, yani giriş yaparsa piyasada çok ciddi bir yükseliş başlar. Şimdi diyeceksin ki Jüpiter Koç'ta neden yükseliş olmadı? Arkadaşlar Jüpiter retro yaptığı için retro dönemlerde piyasa ivmeyi düşürür aşağı. Çünkü piyasayı büyüten şey Jüpiter. Dolayısıyla Jüpiter'in retrolarında piyasa volümünü düşürür. Volüm ya yataya sarar ya da düşer. Jüpiter atakta olmalı. İleri gitmeli ki, değil mi? Trend yukarı gitsin. Artış göstersin yani. Uranüs kripto para demek arkadaşlar. Haftalık grafikten bakalım. Arkadaşlar elektronik arsa çıktı değil mi? Nedir? Metaverse. Değil mi? Elektronik arsa çıktı. Ya, inanılacak gibi değil mi? Yani elektronik gıda çıktı abi. Adamlar eti elektronik yapmayı düşünüyorlar. Hani geçtim artık ben. Burası 2019 yılı. Burada bakın hop yukarı. Ve çünkü neden? O ne demek istiyor? Uranüs boğa ne demek biliyor musunuz? Elektronik gıda. Elektronik toprak nasıl oluyor? Elektronik gıda nasıl oluyor? İşte bu bir trend. Bunun olabilmesi için Metaverse, kriptoların canlanması gerekiyor. Ki sen burada şeyi konuşalım. Yani kriptolar canlanacak ki Metaverse olsun. Çünkü ödemeyi tokenla yapıyorsun. Değil mi? Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bakın buradan sonra büyük trend başladı. Diyeceksin ki bu düştü. Ya arkadaşım şimdi ben aylık daha da sana daraltayım tabloyu. Şimdi sen düştüğüne bakma, şuna bakacaksın. Bütün indikatörleri kapatıyorum. Şimdi burada böyle bir bacak varsa trend kanalına bak. Trend kanalı diye bir şey var hayatta. Trend kanalı şöyle bir şey. Bu mal böyle bir trend kurdu buraya. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek arkadaşım.
Buraya vuracak, gelecek, buraya vuracak, gelecek, buraya vuracak, gelecek, düşecek, yünü çıkacak. Böyle bir trend kanalıyla yukarı doğru besleyeceğini düşünebiliriz. Bu şu anda trendin ilk ayağı. Ethereum için konuşuyorum. Bitcoin'de bakalım. Aylık grafikte bakın böyle bir trend kanalı kuruldu şu an. Demek ki bir ayak bu kadarsa demek ki bundan sonra gelecek olan dalganın boyu da bu kadar olacak yani. Çünkü bu Bitcoin'i tercih etmiş insanların sayısını gösteriyor. Demek ki bunu bilen bu kadar kişi var. Yani buradaki mum insan sayısını gösteriyor. Demek ki Bitcoin'den haberdar olmuş, Bitcoin'de zarar etmiş ya da kar etmiş. Demek ki bu kadar çok büyük bir insan kitlesi var. O zaman burada bir trend başlar ve bu sürekli yukarı doğru zigzag şeklinde çıkmaya başlayacak. Tabii daha tam dönüş yapmadı, hani bilmiyoruz ama şu anda böyle. Bir de natal haritası var. Buradaki kareyi görüyorum. Diyorum ki kırmızı etkiler var. İnsanlar satacak ve bunun bir kısmı Bitcoin olacak. Yani Bitcoin de satacaklar. Yani diyeceğim o ki bunların ikisi birlikte çalışıyor. Ama maalesef biz şu anda sadece bunu yapabildik. Barda kırmızı varsa, mesela barda o anda kırmızı varsa, kolektif etkilerde yeşil varsa kolektif etkiyle onu düşüneceksin. İkisi de kırmızıysa kesin Bitcoin'den çık yani. Bitcoin'i o bar temsil edecek. FED. FED'in de bir barı olacak. FED barı olacak. FED barı. Bu kolektif etki barı. Anladın? Kolektif etkiler. Bir tane FED için, bir tane altın için, bir tane Bitcoin için, bir tane. Çünkü hangisi daha fazla düşer? Örneğin mesela dolar endeks yükselirken gümüş çok fazla düşmedi. Ama altın şaldır şaldır yaldırdı aşağıya. Mesela Nasdaq kafayı yer derecesine aşağı doğru süzülürken Dow Jones'da o kadar büyük bir, ya da S&P çok büyük, hani o da düştü de, ama Nasdaq neydi öyle be abi? Yani şelale gibi aktı aşağıya. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin bir nasibi var. Her şeyin bir nasibi var. O anda yeşil etkileri varsa natal haritasında kolektif etkiden çok sert etkilenmeyebilir. Sen de dersin ki bu kırmızıda short girmem lazım. Girersin, 2 dolar alır çıkarsın yani. Dersin niye short gelmedi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Lilith entrika çeviren bir arketiptir. Satürn bununla birleşirse Satürn bunu daraltır. Entrika çevirmesini engeller. Satürn etiktir, kanundur, nizamdır. Lilith şeytandır. Dolayısıyla ikisi birlikte olduğunda bu nizam, şeytan birlikte yol alamazlar. Bu Satürn bunu yer. Plüto, Lilith. İkisi birlikte olduğunda ikisi de şeytandır. Bu çift katmerli, kaşarlı şeytan. Hani demek o zaman çok feci. Yani arkadaşlar, Satürn kısıtlayan, daraltan. Mars, Lilith daha da beter. Neredeyse orası darbelenir. Örneğin senin Plüto, Lilith 7. evindeyse senin karşında sürekli şeytani insanlar var ve sana saldırıyorlar anlamında. Plüto, Lilith veya Plüto, Lilith birlikte veya bakın benim mesela Satürn, Lilith karşımdalar. ASC dispozitörüm burada. Ben hiç sevmediğim bir şey birine entrika çevrilmesi. Mesela hani kendime yapılmasını geçtim. Benim gördüğüm alanda birine bir entrika çevriliyorsa olayı anında deşifre etmek için her türlü girişim yaparım. Bu konuda çok başım belaya girdi. Onu söyleyeyim. Yani ne yapayım? Haksızlığa dayanamıyorum. Yani o adama haksızlık yapılıyor çünkü. Sonra o Lilith bana sarıyor. Anladın? Şeytanla mücadele etmeniz gerekiyor. Şeytanı gökte, yerde, şeyde arama. Şeytan ta dibinde. O yüzden bu noktada bazen en yakın arkadaşın olarak çıkar. Mücadele etmeniz gerekiyor. Ona sus, buna sus, şuna sus. Buna merhamet, ona merhamet olmaz. Merhamet çok kaliteli bir şeydir. Merhamet hak edildiğinde verilebilir. Bu tarz şeyleri yapan bilinçli bir kişinin merhamet hakkı yoktur yani. Dolayısıyla işte Satürn, Lilith böyle bir şey. Lilith böyle bir şey. Anladın mı? Nerede? Lilith eğer karşı taraftaysa sana saldırır. Bu taraftaysan sen ona saldırırsın. Bu halk, insanlar, toplum bu dünyada sömürülmek zorunda. Çünkü adalet, yani sistem bunun üzerine çalışıyor. Yani ilahi sistem bunu istiyor. Çünkü başka türlü akıllanamayız biz. O yüzden aklınızı başınıza alın da arkadaşlar gerçeği görün, yani gerçek bu. Acı ama gerçek. Bu. Yani canını sıkma yani, hani ya niye böyle adaletsiz? Adaletsiz abi işte. Ve hiç her zaman öyle olacak. Gittikçe kötüye gidecek, onu söyleyeyim. Hiçbir zaman iyiye gitmeyecek. Yani o zaman ne yapacaksın? Canını sıkmaya değmez. Tamam mı? Olacak işe bak. Anladın? Olacak işe bak. Yani canını sıkma yani. Kafanı yorduğuna değmez. Bu Lilith gökyüzünde transitte Venüs'le birleşirse abo sipere yatın. Tamam mı? Kesin Elon Musk açıklama yapacak. Venüs Lilith'le birleşirse
Arkadaşlar skandal para haberleri, tweetler, parayla ilgili entrikalar, aklınıza gelecek bütün entrika türlerini parayla ilgili birleştirin, koyun ortaya. Merkür Lilith'le birleşirse kriptolarda kesin bizim Elon Musk mesaj atmıştır %100. Merkür Lilith kavuşumu, Elon Musk'tan mesaj bekle ya da CZ mesaj atar. Biri atacak ya, bir sürü şey var, karanlık güç, yani ne bileyim bir sürü Lilith var. Lilith'lerden biri zaten Elon Musk, bir tanesi CZ. O atmazsa o atacak abi. Ya biri atacak ha. Anladın? Merkür Lilith, Merkür mesaj demek. Lilith entrikalı mesaj demek. Yani Merkür Lilith'le birleşikken gelen haberin içeriği yanlıştır. Şimdi diyelim buradan oldu, yükseldi. Bu buraya geldi. Tak. Bu burada. 4 ne kadar iner? 382'si kadar iner. O da şurası. Tamam. Bu kadar da geri geldi. Şurayı geçmeyecek ama. Tamam, geçmedi. İkinci dipten 3. tepeye ve 4. dibe bir tane daha çekeriz. Böyle bir dalga. Aylık grafikten bahsediyorum ama burası aylık dalga yani. Burada öyle mumlar. Yani burada bir tane ayda bir tane mum açılıyor. Peki yıllık grafiği merak ediyor musunuz? Ethereum yıllık grafiğinde arkadaşlar birinci tepe oldu. Eğer, değil mi? Böyle çıktı. Geldi. Burada bir 2 yapacak. Demek ki geri gelecek. 0 burası. 1, 2 burası. 3. Aynen. Şimdi 2 bunu geçmese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yıl. İnsan hayatı da böyledir arkadaşlar. İnsan ilk doğduğunda 18 yaşına kadar birinci tepeyi yapar. Çıkar özgüven. Ondan sonra aşağıya iner. Ne zaman? 18-30 yaş arasında 35'te 30'da dibi bulursun. Yani bir tokadı yersin yani. Dersin ben hata yap. Düzeltme gelir hayatına. Ondan sonra 3. tepe başlar arkadaşlar. 30. yaştan sonra. Buna biz Satürn döngüsü diyoruz. 29,5 yaşında. Ondan sonra buradan ne kadar bir tepesi yapabildiysen, ne kadar yani ilk bir tepen ne kadar uzunsa abi senin yüksekliğin 3. tepen o kadar uzaktır. Yukarıdadır yani. O zaman çocukluktaki özgüven çok önemli. O yüzden ergenlik döneminde olan çocuklarınıza iyi davranın. Onlara özgüven aşılayın. Bırakın bir şeyleri hatalı da olsa yapsınlar. Yani bu noktada, çünkü 18 yaşına kadar sıçrama, o ilk sıçramak başarı. Evet, sonra 30 yaşına kadarki hatalı dönem, işte o hata yaptım. Bu değil. Bunalıma girdim dönemi. Ama sonra 30 yaşından sonra onlar çok başarılı olacaklar. İşte o yüzden o 3. tepe 30 yaşından sonra gelir. Elit dalgası da böyle. Yani insan hayatı da böyle ivmelerle çalışıyor. Biz bunu Satürn dalgası diyoruz işte. Satürn'le de astrolojik olarak da elit dalgası olarak da görüyoruz. Sonra arkadaşlar bu ne kadar sürer? 18 buradan geldin. 18'de yani 30 buradan geldin. 30 yaşındasın. 3. tepeye gittin. Arkadaşlar 45 yaşındasın. 3. tepeye varırsın. Sonra ufak bir 4. düzeltme. 45 yaşında. Ve son atak arkadaşlar. 60 yaşına kadar son bir 5. tepeyi denersin. Ve sonra emekli olursun abi. Dersin A, B, C. Yaşları farazi kullandım. Satürn'den aldım. Yani Satürn astrolojik verilerle şey yaptım. Böyle bir kitapta böyle bir bilgi yok. Ben sadece Elliot'la birleştirdim. Gökyüzünde para değerleri karşıtsa, mesela bakın Venüs Lilith kavuşumu oldu. Bak burada ne olur? Burada bu ne demek? Türkçe meali sevgilim beni aldattı. Realitede. Venüs Lilith. Yani burada sahtekar sevgili. Aslan burcunda ya. Borsa değeri şu. Para ile ilgili manipülasyon. Venüs Lilith kavuşumu Satürn karşıtı. Birisi Satürn'e karşıt yapmış. Neyle? Entrikayla, para gücüyle, şantaj, montaj falan. Ne demek bu? 2023 Ekim. 2023 Ekim'de Lilith Venüs, şeytan, para, şeytan, borsa Satürn'e karşıt. Şimdi topla birleştir, cümleyi kur. Aslan, borsa, sevgi. Sevgiliyle bana şimdi ilişki rasyosu konuşmuyoruz. Evet. İlişki rasyosu konuşsak sevgilim beni aldattı. İlişki rasyosu konuşursak sevgilim beni aldattı. Ama finansal rasyosu konuşursak parayla otorite şantaj yapıldı gibi bir şey. Yani burada şantaj montaj var abi. Res çekilmiş. Çocuk astrolojisi olarak konuşursak sevgi, babam bana bağırdı. Biz finansal değerine Satürn, Lilith, Venüs yani. Biri birine kumpas kurmuş ya da.
Satürn yakalamış orada. Bir şeyi yakalamış. Venüs'ü yakalamış. Parayı yakalamış. Entrikayı yakalamış. Ne zaman? 2023 Ekim. Bakalım başka neler olacak mesela. Satürn, Plüto, Jüpiter kavuşum. Bu pandemi işte. Otorite öldürülecek. Yaşlılar öldürülecek. Demek bu. Satürn, Plüto ölmek. Jüpiter bu konuyla ilgili haber pompalıyor. Merkür'de retroda. Değil mi? O olaydan sonra konuştukları neydi? Yaşlıları öldüren bu Covid sadece yaşlıları öldürdü falan. Ne konuşuyorlardı o zamanlarda? Diyorlardı ki bizi öldürecekler. Yeni jenerasyonu şey yapacaklar. Atalarıyla bağlarını kesecekler falan. Konuştukları Jüpiter yayın yapmak demek. Bunu diğer şekilde konuşursak trend döndü. Plüto trendi döndürüyor arkadaşlar. Çıkıyorsa indiriyor, iniyorsa çıkartıyor. Plüto öyle bir şey. Plüto ölmek, dirilmek demek. Ya da hayatının değişmesi. Kaderin nasıl işlediğini anlayın. Plüto. Bu gece bu hikayelerle Plüto'yu, Lilith'i, Venüs'ü, Mars'ı, kavuşumu, global etkiyi, natal haritada nasıl vurduğunu, Ceres'inden kriptoyu bilmem nesini, bunu hepsini kafanızda oturttuğunuzu düşünüyorum. Bu çarkın nasıl döndüğünü. Ve iyi ki olmuş. Hani şu andan bakarak diyorum. İyi ki bunları yaşamışım. İyi ki ben astrolog olmuşum. Çünkü daha fazla eğitim aldım. Daha fazla işi öğrendim ve bırakamadım yani. Ve dedim gerçekten yani bu muhteşem bir şey. Bu transneptünyenleri haftaya size anlatacağım. Sadece Ay'la bakıyoruz bunlara. Yani tabii bütün planetler etkiliyor da Ay'ı anlayın. Ondan sonra diğer planetleri de var. Sonra bir de hepsiyle birlikte bakacağız. Kafanız anca başka türlü karışır. Çorba olursunuz yoksa. Sindire sindire. Şimdi Asturet'le anladınız. Siz Şiron'la Lilith'i anlayın. Ceres'le Vesta'yı yanına koyun. Bunun üstüne transneptünyenleri de anladığınızda sonra hepsini birleştireceğiz. Sonra olayları yorumlamaya başlayacağız arkadaşlar. Bu gece bu kadar. Kendinize iyi bakın. Perşembe günü görüşmek üzere.